Gördüğünüz gibi köpüklerimizi kovamızın bir tarafına biriktirdik. Şimdi mayamızın tamamını, 6 gramlık mayanın tamamını kovamıza yanlara çok değmeyecek şekilde şu şekilde serpiyoruz. Merhaba dostlar, ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şaraptan sonra bira yapmaya karar verdim. Bira yapacağız beraber. İsterseniz malzemelerimizi sayarak başlayalım. 25 litrelik daha önceden satın almış olduğumuz fermantasyon kovamız. 1,7 kilogram sıvı malt özümüz. 1 kilogram şeker. Ve malt özümüzü akışkan hale getirmek için derin bir kapta hemen hemen yarısına kadar çeşme suyu, musluk suyu, temiz su kullanmayacağız. Çünkü bunun içine koyup sadece malt özümüzü akışkan hale getirmek için kullanacağız. O yüzden suyun pek bir önemi yok. Musluk suyu kullanabilirsiniz. Tabii ki burada hava kilidimiz var. Ve karıştırmak için çubuğumuz var. Kovamızı daha önceden ben temizledim. Kovamızı dezenfekte ettik. Çubuğumuzu da, hava kilidimizi de hepsini komple şu şekilde temizledik. Şimdi isterseniz ocağımızı yakalım. Tenceremizi ekleyelim. Biraz ısındıktan sonra da malt özümüzü içerisine koyup yaklaşık 10 dakika 15 dakika biraz akışkan olması için ısıtalım. Tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi biraz ısınmasını bekliyoruz. Bu arada hatırlatmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Malt özümüz geldiğinde maya nerede diye soracak olursanız maya kapağın altında geliyor. Şöyle açayım. Bakın. Kapağın üstünde. Bu şekilde sakın koymayın. Mayanın sıcak görmemesi gerekiyor. Mayamızı buradan kaldıralım. Yapışmış buraya. Yapıştırılmış yani. Şu şekilde. Altında bantı var. Bakalım nereninmiş. Şöyle gösteriyoruz. İçindekiler maya. Evet. Menşei Belçika'ymış. Serum ve rutubesiz ortamda saklayınız. Son tüketim tarihi aynı zamanda Partenonsu'dur. Bornova İzmir'de üretilmiş ama Belçika'dan ithal edilmiş. Bu şekilde 6 gramlık maya. Bu malt özün hepsine kullanacağız. Yani yarısını falan atmayacağız. Bütün mayayı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi mayamızı şöyle ayırdıktan sonra malt özümüzü bu şekilde ocağa ekleyelim. Malt özümüzü tencerenin içine ekledik ve şimdi kaynayana kadar altını yüksek ısıda açtım. Biraz akışkan olsun, daha sonra kapatacağız. Biraz da o şekilde dinlenecek. Bu sayede daha akışkan bir forma kavuşacak malt özümüz. Şimdi bir 10 dakika sonra görüşürüz. Tekrar merhaba dostlar. Yaklaşık 10-12 dakika kaynattığımız malt özümüzün altını kapattık. Birkaç dakikada bu şekilde beklettikten sonra kapağını açıp kovamızın içerisine dökeceğiz. Sıvı malt özümüzü tabağımızın içerisine aldık. Şimdi kapağını açalım. Kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi gayet yumuşamış. Şu şekilde. Şimdi bunu kovamıza döküyoruz. Şimdi büyük bir kısmı aktı arkadaşlar. İçinde kalanı nasıl çıkartacağız diye düşünüyorsunuz. Ona da kaynatmış olduğumuz normal içme suyumuzdan tenekemizin içine ilave ederek, şimdi evet, şu anda mesela bu kadar kaldı içinde. Bunun üzerine de sıcak su kaynatıp karıştırıp bütün malt özünü tenekemizden çıkartabiliriz. Şimdi sıcak su ekleyelim üzerine. Şöyle kaynatmış olduğumuz sıcak sudan tenekemizin içerisine ilave ediyoruz. Ve karıştırma çubuğumuzla, siz tahta da kullanabilirsiniz. Ama biraz uzun bir tahta olması gerekiyor. Çünkü derin ve sıcak. Bu şekilde bütün malt özünü tenekeden çıkartacağız. Bayağı bir karıştırdıktan sonra bu kıvama geldi. Çok sıcak, dikkat edin lütfen, elinizi yakmayın. Gördüğünüz gibi %99'unu
almış olduk. Bu kalanlar çok da bir şey ifade etmez. Çok bir problem değil. Ama isterseniz biraz daha sıcak su ilave edip komple bunu şeffaf olana kadar maltozlarını sıyırabilirsiniz. Şimdi geldi sıra üzerine şekerimizi ilave etmeye. Zaten sıcak su eklediğimiz için şekerimiz eriyecektir. 1 kilo şekerimizi, toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve maltozumuzla beraber karıştırıyoruz. Sıcakken daha çabuk eriyecektir. Tamamen karıştırdıktan sonra üzerine 4 tane 5 litrelik su veya bir damacana, büyük damacana içme suyumuzu, temiz suyumuzu ilave edeceğiz. Daha sonra da mayasını serpiştirip 2 hafta boyunca bekleteceğiz arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri hızlı geçelim. Yaklaşık 5 dakikadır karıştırdığımız şekerimiz ve bira maltozumuz bu şekilde görünüyor dostlar. Şimdi üzerine dediğim gibi 20 litreye yakın su ilave edeceğiz. Tam olarak 23 litreye ayarlamamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu anda 2,5 ile 3 arasında, bunu 23'e kadar, şurada zaten dikdörtgen çane almışlar. Görüyorsunuz. 23 litreye kadar içme suyuyla dolduracağız. Suyu ilave etmeden önce kovamızı 14 gün bekleteceğimiz odaya veya işte siz nerede kurmak istiyorsanız, nerede bekletmek istiyorsanız kovamızı oraya alalım. 4 adet 5 litre içme suyumuzu kovamıza karıştıra karıştıra, arada karıştırmak gerekiyor, ilave ediyoruz. Tekrar merhaba dostlar. İkinci 5 litreyi de ekledikten sonra karıştırırken bu şekilde köpüklenme olabilir. Hiç kafanıza takmayın. Bu gayet normal. Sıkıntı yok yani. Şu anda 13 litrede. Biz 2 tane daha 5'lik atarsak 3, 10 daha 23. Tabi. İkisini de koyuyoruz. Tam 23 litreyi tamamlıyoruz. Evet. 20 litre suyumuzu ilave ettikten sonra şu şekilde 23 litreye tamamladık dostlar. Şimdi bu köpükleri yana çekeceğiz. Mayayı o şekilde serpiştireceğiz. Çünkü mayanın direkt sıvıya temas etmesi lazım. Yoksa mayamız çalışmaz. O yüzden köpüklerimizi kovamızın yanına çekiyoruz. Ve mayamızı şu şekilde açtım. Mayamızı suya değecek şekilde, yani karışımımıza değecek şekilde, sıvıya değecek şekilde serpiyoruz. Gördüğünüz gibi köpüklerimizi kovamızın bir tarafına biriktirdik. Şimdi mayamızın tamamını, 6 gramlık mayanın tamamını kovamıza yanlara çok değmeyecek şekilde şu şekilde serpiyoruz. Yani yarısına serpmedim, ne olacak, olmaz mı falan demeyin. Zaten maya çalışmaya başladıktan sonra bütün şekerleri yemeye başlayacak. O yüzden bir endişeniz olmasın. Hani biz sadece yarısına döktük, bir sorun olur mu gibi fikir gelmesin, düşünce gelmesin aklınıza. Bu şekilde 6 gramlık mayamızın hepsini ilave ediyoruz. Şimdi kapağımızı kapatacağız arkadaşlar. Kapağımızı kapattık. Burada bir püf noktası daha var dostlar. Kapağınızın tamamen kapalı olduğundan ve hava almadığından emin olun. Eğer hava alırsa biranız bozulur. Onu da söyledikten sonra hava kilidimizi şöyle çizgisine kadar suyla doldurduk. Bu temiz içme suyu olursa daha iyi olur. Hava kilidimizi taktık. Şu şekilde. Ve çok güneş almayacak ama sıcak olan 20-22 derecelik oda sıcaklığında 2 hafta bekletiyoruz. 2 haftanın sonunda şişelemek için de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. 2 hafta sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, eğer bir fikriniz, düşünceniz var ise yorum yapmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyet olsun.